Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir yuvarlak motif, köşelenmeyen, bombelenmeyen, tam sayılı yuvarlak bir motif göstereceğim arkadaşlar. Bunu çanta tabanınızda kullanabilirsiniz, motif yapımında kullanabilirsiniz. Sayıları çok orijinal, asla bombelenmiyor ve köşelerindeki o çirkin görüntü olmuyor. Bunun için ben kullanacağım. Tabii siz kullanacağınız ipe ve ipin kalitesine göre, yani ipinizin şekline göre tığınızı belirleyin. Ben şöyle yuvarlak olan bir pamuk makrame ipli, pamuk dediğim yani polyester pamuk karışımı, şöyle dokulu olan bir ip ve 5 numara yani 3 milim bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Yapımına geçiyoruz. Spiral olarak öreceğiz. İlk başta sihirli halka içine ipliğimi kilitledim. 11 tane arkadaşlar, 11 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi normalde buraya 12 tane yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Neden 11 tane yaptım? 11 tane yaptım çünkü birleştirme noktasıyla birlikte orta noktamız toplamda 12 tane olacak. Öncelikle şu iç kısmımızı bir güzel sıkıştırıyoruz. Şimdi birleştirme noktasında arkadaşlar kilit yaptığımız yer değil, sık iğne yaptığımız yerin tepesinden batarak bir tane kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bununla birlikte toplamda 12 tane tepe noktamız oldu. Yani 12 tane sık iğnemiz tabanımızda mevcut şu anda. Şimdi birinci sırayı bu şekilde yaptık arkadaşlar. İkinci sırayı klasik tüm motiflerde, yuvarlak motiflerde yaptığımız gibi çift örerek 12 tane olan tepe başımızı, şuradaki başaklarımızı, sık iğne tapa noktamızı 24'e çıkartıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk defa bu spiral olarak öreceğimiz için bir defaya mahsus olarak bir tane zincir çekip yukarıya çıkıyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yaparak başlıyorum. Hemen yanına aynı noktaya 2 tane batarak bir sık iğne daha, yanındakine 2 kere batıyorum. Her tepe noktamıza 2 tane batarak toplamda 24 tane sık iğnesi elde edeceğiz arkadaşlar. Yirmi iki, 23. Bir tane de başladığımız yere yapmıştık. Buraya da yaptığımızda birleştirdiğimizde şuraya 24 tane oldu. Şimdi arkadaşlar bize bir tane kılavuz ipliği veya lazım, çengelli iğne lazım. Siz bunu çengelli iğne de kullanabilirsiniz. Ben genelde bir tane kılavuz ipi seçiyoruz arkadaşlar. Bu çok da önemli değil. Bu bizim birleştirme noktalarımızı göstermek için
arada yürüteceğimiz, bir önden bir arkadan yürüteceğimiz bir ip. Çok da cinsi önemli değil. Şu ipliğimi de alta alayım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ipliklerimin ürünleri yaparken çok gramajını soruyorsunuz. Ben gramaj olarak almıyorum. Genelde sağ olsun sponsor firmalarım kiloyla gönderdiği için kiloyla, onun için de yaptığım projelerde mesela çantalarda maalesef gramaj veremiyorum. Dipnot olarak bunu da ipliği alta bırakmışken söyleyeyim. Şimdi 24 tane tepe noktamız var. Geldik 3. sıraya arkadaşlar. Şimdi bu 24 noktanın her birisine arttırmadan direkt sık iğne örüyoruz. Yani 24 tane sık iğnemizi koruyoruz. Her bir noktaya bir kere batarak sık iğnemizi koruyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar arttırma yapmadan devam edeceğim. Evet, birleştirme noktamıza geldik. 24 tane sık iğnemizi yaptık. İpliğimi birleştirme noktasından öne aldım. Geldik 4. sıramıza arkadaşlar. Şimdi 4. sıramızda her ilmeğimize bir tane tek, bir tane çift, bir tane tek, bir tane çift olmak üzere başlıyoruz. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane tekimi aldım. Yanındaki deliğe 2 tane sık iğnesi yapıyorum. Bir tane yanındaki deliğe tek yapıyorum. Yanındakine bir tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift olmak üzere 4. sıramı toplamda 36 tane tepe başı, yani 36 tane sık iğne yaparak tamamlıyorum arkadaşlar. 4. sıramızı 36 tane sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir tane tek, bir tane çift. Evet arkadaşlar. 4. sıramızın sonunda bir tek bir çift yaparak 36 adet tepe noktamızı oluşturduk. Birleştirme ipliğimizi son tekimizi de yapıp birleştirme ipliğimi arkaya alayım. Son tekimi de yaptım. Geldik 5. sıramıza. 36 tane tepe noktamızı aynı sırada koruyarak 36 tane tekli yaparak bu noktayı tekrar 36 tane sık iğne olarak tamamlıyoruz. Yani her bir ilmeğe bir tane batarak toplamda yine 36 tane sık iğne yapıyoruz. 5. sıramız 36 tane. 36 tane sık iğne yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5. sıramızda 36 tane tek yaparak 5. sıramızı tamamlıyoruz. 6. sıramıza geldik. 6. sıramızda ipliğimi öne aldım. Kılavuz ipimi öne aldım. Birleştirme noktasına geldim. Çünkü burada 2 tek bir çift olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Sıradaki ilmeğime 2 tane, bir tane tek ördüm. Sıradakine bir tane tek ördüm. Sıradakine bir tane, aynı deliğe 2 tane sık iğne olmak üzere 2 tane ördüm. Bir tane tek, bir tane tek, bir tane çift
aynı noktaya 2 tane olacak şekilde ördüm. Bu sıramızı da, yani 6. sıramızda 2 tek 1 çift olmak üzere toplamda 48 adet sık iğne yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, toplamda 6. sıramızı toplamda 48 adet sık iğne yaparak tamamladık arkadaşlar. 7. sıramızda yine bu 48 adet sık iğneyi koruyarak 48 tane sık iğne yaparak bitireceğiz. İpliğimi arkaya aldım. Sıradaki noktama bir tane tekli, bir tane tekli, bir tane tekli. Hiç arttırma yapmadan bu sırayı 48 tane tepe noktamıza, yani 48 tane sık iğnemizi koruyarak 48 tane yine sık iğne yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. 7. sıramızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar. 48 tane sık iğnemizi dümdüz tamamladıktan sonra geldik 8. sıramıza. 8. sıramızda 3 tek 1 tane çift olarak devam edeceğiz. Sıramızdaki noktamıza bir tane kılavuz ipimi öne aldım. Bir tane tek ördüm. Bir tane tek ördüm. Bir tane tek ördüm. 3 tane tek yaptıktan sonra bir tane aynı noktaya 2 tane batarak çiftimi örüyorum. Bir tane tek yaptım. İkinci tekimi, üçüncü tekimi yaptım. Bir tane çiftimi yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi 3 tane tekimi yapacağım. Bu sırayı toplamda 60 tane sık iğne yaparak tamamlayacağız arkadaşlar. 3 tane tek, 1 tane çift. 3 tane tek, 1 tane çift. Şöyle göstereyim. Oldukça muntazam. Evet arkadaşlar, 8. sıramızı 3 tek 1 çift olarak toplamda 60 tane sık iğne yaparak tamamladık. Normalde hani videoyu burada kesip arttırarak bir düz bir arttırarak, yani bir sıra düz bir sıra arttırarak gidebilirsiniz deyip kesebilirim. Ama bu şekilde devam ettiğinizde, yani şu metotla devam ettiğinizde bir süre sonra şuradaki köşeleşmeyi göreceksiniz yani. Ama şurada bir püf noktası var. Onun için videoyu ben 2-3 sıra daha büyüteceğim. Oraya geldiğimde size söyleyeceğim. Şimdi 60 tane 3 tek 1 çift olarak 60 adet tepe noktası, yani sık iğne elde ettik. Kılavuz ipimi arkaya aldım. Bu sırayı yine düz olarak, yani her ilmeğe bir kere batarak, hiç arttırma yapmadan bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Bu püf noktalarını arkadaşlar herkes vermiyor maalesef. O yüzden de yaptığınız iş yapan kişinin yaptığı işle aynı olmuyor. Birçok yorumda da ben görüyorum videoları, farklı insanların videolarını, arkadaşların yapan videolarını gördüğümde sizinki gibi olmadı diye izlediğimde ben de farklılıkları görebiliyorum. Ben elimden geldiği kadar herkes faydalansın diye en ince ayrıntılarına kadar, hatta ip uçlarını yapmaya kadar gösteriyorum ki
bilen var, bilmeyen var. Bilmeyen arkadaşlar bu teknikleri, bu püf noktalarını öğrensin. Ben de videolardan öğrendim arkadaşlar birçok tekniği. Hatta neredeyse tüm teknikleri bana kimse açıp da gel yanıma otur da öğret demedi. Ben de birçok tekniği videolardan baka baka birçok insanı takip ederek öğrendim. Yani o yüzden kimin verip kimin vermediğini az çok şey yapıyorum. Yani videoları izlediğimde püf noktalarını çoğu insan vermiyor, hızlandırıyor, geçiyor. Ben bu yüzden buna önem veriyorum. Bu sırayı böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Arttırma yapmadan sonuna kadar gideceğiz. Şöyle bir el ütüsü yapalım. Hiçbir bombeleşme yok. Hiçbir köşeleşme yok. Tabii şu anda elimle ben çekiştirdiğim için olan bombelikler tabii ki de var. Ama normalde hiçbir köşe çıkıntısı yok arkadaşlar. Ben buraya kadar devam edip geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sıramızı da tamamladık. Geldik 10. sıramıza. 10. sıramızda arkadaşlar püf noktamız şu. Kılavuz ipliğimi öne aldım. Normalde en son ne yapmıştık? 3 tek 1 çift yapmıştık arkadaşlar. Şimdi normalde 4 tek 1 çift yapmamız gerekiyor. Ama ben sıradaki ilmeğimizi 2 tane tekli olarak başlıyoruz. 2 tane tekli olarak başlıyoruz. 1 tane çiftli örüyoruz. Şimdi 4 tane tekli yapıyorum. 2 3 4 60 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra arkadaşlar 2 tane tek, 1 tane çift yaptık. 4 tane tek. Şimdi bir tane çiftlimizi yapacağız. Bundan sonrasını 4 tekli, 1 çiftli olarak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Şuradaki espriyi göstereceğim size. Sona gelmeden videoyu açacağım tekrar. Neden böyle yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. 4 tane tekli yapacağım. 3 4 tane tekli, 1 tane aynı noktaya çiftli, 4 tane tekli, evet, son sıraya geldim arkadaşlar. Son hatlara bir tane çiftlimi yaptım. 1, 2, 3 tane teklimi yaptım. Bir tane çiftlimi yapıyorum. Evet. Sıra sonunda 2 tane teklim kaldı arkadaşlar. Burayı neyle başlamıştık? 2 tane tekli. Bu 2 tekli ile bu 2 tekli birbirini tamamlayarak 4 teklimizi oluşturacak. Ve sıra sonumuzu böyle tamamlamış olacağız. Yani bu başta başladığımız 2 tane tekli birbirini tamamlayarak 4 tane tekli, 1 tane çiftli olarak devam edecek. İpliğimi arkaya aldım. Bundan sonrası arkadaşlar toplamda 72 adet sık iğnemiz oluştu. 72 adet düz olarak şöyle el ütümüzü yapalım. Bundan sonra 72 adet düz olarak öreceğiz arkadaşlar. 11. sıramızı. 12. sıramızda 5 tek 1 çift olarak devam edeceğiz. Burayı gösterecektim. Önemli olan bu noktasıydı. 4'ten
çift olan. Mesela 8 6 adet olduğunda da 3 tekli olarak başlayacağız arkadaşlar. 3 tek, 1 çift. Ondan sonra 6 tane tek, 1 çift. 6 tek, 1 çift. Beşliyi düz öreceğiz. Yine 5 tane tek, 1 çift. Yani çift rakamlarda buraya yarısını alarak başlayacağız. Anlatabildim umarım. Tekrar anlatayım. Kendimden emin olamadım bir ara. Şimdi 4 tek 1 çiftliği yaparken ne yaptık? 2 tane tekliği ördük. 1 tane çiftliği yaptık. 4 tek 1 çift 4 tek 1 çift olarak devam ettik. Bir sırayı düz yapıyoruz. Ondan sonraki sıramızda 5 çift 1 tek olarak yine devam ediyoruz. 5 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. 84 adet tepe noktası yani sık iğne elde etmiş oluyoruz. Sonra 13. sıramızda bu 84 adeti işliyoruz arttırmadan. 14. sıramızda 6 tek 1 çift yapacağız ya arkadaşlar. Çift sayı. 3 tek bir tane çift yapacağız. Sonra 6 tane tek 1 çift yapacağız. Bu sayıları ben hatta sayfanın yanına yazılı olarak bırakayım. SS alın. Altı açıklamaya da yazayım hatta. Oradan SS alıp devam edebilirsiniz. Ben videoyu burada keseceğim arkadaşlar. Bu sıramı düz yapacağım. Bunu size göstermek için herhangi projede kullanmayacağım. Size göstermek için yaptım. Büyütmeme çok da gerek yok. Yeterince açıklayıcı olmuştur. Sadece bu çift sayıyı göstermek için. İkili de yapmadık. Evet, çünkü altılıdan sonra devam eden yani 10. 11. sırada devam eden bir olay bu. Şu köşeleşmesini olmaması için, şuradaki arttırma yerlerinde şöyle çıkıntılar oluyor ya arkadaşlar. Onun olmaması için bu. Kullanırsınız, güzel olur. Kullanmazsanız siz bilirsiniz. Arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip hatta bir yorum da atarsanız tadından yenmez. Arkadaşlar, bana destek olursanız çok mutlu olurum. Instagram'dan aynı isimle logoyla beni bulabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz örgüleri, modelleri gönderebilirsiniz. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Benim videolarım aracıyla yaptığınız ürünleri bana gönderirseniz Instagram'da onları da seve seve paylaşırım arkadaşlar. Benden bu kadar. Yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin, iyi günler.